Haritada böyle kesin bir kalemle çizilemeyen, sivri ucu kuzeybatıya dönük devasa bir armuta benzeyen bir coğrafya düşün. Siyasi sınırların çok ötesinde, organik, sınırları sadece dağlar ve nehirlerle belirlenmiş bir alan aslında bu. Kesinlikle. Asırlardır sadece Sarp Dağları'nın ritmiyle yaşayan, adeta nefes alan bir bölgeden bahsediyoruz. İşte tam 130 yıl önce Osmanlı'nın en önemli aydınlarından biri, bugün bile üzerine tartıştığımız bu bölgeyi tam olarak böyle kaleme aldı. Hem bir coğrafyacının soğukkanlılığıyla hem de bir sosyoloğun keskin gözüyle. Evet, bugün masamızda Şemsettin Sami'nin 1889 ila 1898 yılları arasında yazdığı o devasa ansiklopedi var. Yani Kamusül Alem. Aynen öyle. Spesifik olarak da 1896'da yayımlanan 5. cildindeki Kürdistan maddesini inceliyoruz bu derinlemesine incelemede. Amacımız 19. yüzyılın sonlarında dilin, tarihin ve coğrafyanın nasıl belgelendiğini anlamak. Ve tam burada çok net bir çerçeve çizmemiz gerekiyor bence. Bizim bu incelemedeki tek misyonumuz, Şemsettin Sami'nin o 1896 penceresinden gördüğü manzarayı okumak. Çok doğru bir nokta. Yani ortaya koyacağımız nüfus verileri, coğrafi benzetmeler, etnik köken tezleri veya tarihi çıkarımlar tamamen orijinal yazarın kendi ansiklopedik iddialarıdır. Bu tarihi metni incelerken güncel siyasi tartışmaların tamamen dışında kalıyoruz. Aynen. Biz hiçbir siyasi taraf tutmuyoruz. Sadece geçmişin zihniyetini, o dönemin bir Osmanlı aydınının meseleye nasıl yaklaştığını anlamaya çalışıyoruz. Peki o halde şu meşhur armut benzetmesiyle başlayalım değil mi? Din Sami maddeye başlarken okuyucunun zihnindeki o klasik devlet haritasını resmen yırtıp atıyor. Bölgenin idari veya siyasi bir bölünme olmadığını söylüyor. Evet, yani masaya bir harita koyup da işte buradan buraya kadar olan yer şudur diyemeyiz diyor açıkça. Osmanlı ve İran arasında paylaşılan ama tamamen demografik yoğunluğa göre adlandırılmış bir alandan bahsediyor değil mi? Kesinlikle öyle. Çünkü 1896'da bile o idari sınırlar insan gerçekliğiyle uyuşmuyor aslında. Yazar diyor ki Osmanlı'daki valilikler veya İran'daki eyalet isimleri bu coğrafyanın bütününe karşılık gelmez. Yani insanlar çok daha dağınık ve diğer halklarla iç içe yaşıyorlar. Aynen. Şemsettin Sami sınırları siyasi kalemlerle değil, doğrudan doğanın kendi unsurlarıyla çiziyor. Urumiye ve Van göllerinin kıyılarıyla başlatıyor mesela. Hı hı. Sonra Kerhe, Diyale, Dicle nehirlerinin yataklarını izliyor, kuzeyden Fırat'ı oluşturan Karasuyu yatağına kadar iniyor. Uzunluğu 900 kilometreye, genişliği ise yerine göre 100 ila 200 kilometreye varan devasa bir alan kurguluyor zihninde. 900 kilometre gerçekten inanılmaz bir büyüklük. Bu durum bana bugün Balkanlar veya Orta Doğu dediğimizde hissettiğimiz o kültürel coğrafya kavramını hatırlatıyor. Kesinlikle çok iyi bir analoji bu. Yani şimdi sen de dinlerken bir düşün, Balkanların nerede başlayıp nerede bittiğini kesin bir çizgiyle ayıramazsın ama oraya gittiğinde o havayı, o dokuyu hemen tanırsın ya. İşte yazarın Musul, Diyarbakır veya İran'ın Azerbaycan eyaletini falan parçalayarak sadece insana odaklanması müthiş bir sosyolojik bakış. Ve işte işin gerçekten ilginçleştiği yerde tam olarak burası. Çünkü coğrafyanın sınırlarını çizdik ama peki bu sınırların içinde tam olarak kimler yaşıyor? Hadi bunu biraz açalım o zaman. Madem siyasi değil, demografik bir alan var ortada, kimler var bu armut biçimli coğrafyada? Yazarın objektifliği burada çok net hissediliyor aslında. Bu coğrafyanın izole, sadece tek bir gruptan oluşan homojen bir yapı olmadığını çok açık belirtiyor. İçeride Araplar, İranlılar, Türkler ve başka soylardan insanlar da var. Mesela şehir merkezlerinde falan farklı bir yapı var sanırım. Aynen öyle. Musul ve Diyarbakır'ın merkezlerinde yoğun bir Arap nüfusu var mesela. Tebriz tarafında İranlılar göze çarpıyor ama dağlık iç kesimlere gidildikçe tamamen Kürt nüfusu başlıyor. Fakat beni asıl durduran nokta, bu nüfusun sadece o tarif edilen coğrafyayla sınırlı kalmaması. Ya evet, diaspora meselesi. Bu beni de çok şaşırttı. Şam'dan Halep'e, Kafkaslardan Horasan'a, hatta Afganistan ve Belucistan'a kadar uzanan bir aşiretler ağı var ortada. İnanılmaz bir yayılım değil mi? Yazar toplam nüfusu 2,5 milyon civarında tahmin ediyor o dönem için. O dönemin dünyası için 2,5 milyon insan muazzam bir rakam.
Üstelik bu kadar geniş bir coğrafyaya dağılmış haldeyken bile birbirini tanıyan devasa bir kültürel bağ var. Fakat burada çok garip bir paradoks var. Evet, lor paradoksu. Kesinlikle. Yani ta Afganistan'daki bir grubu kendi soy ağacının bir parçası olarak kabul ederken hemen sınır komşuları olan İran'ın Loristan eyaletinde yaşayan Lor halkıyla aralarında inanılmaz bir reddediş var. Bu gerçekten metnin en büyüleyici kısımlarından biri bence. Şemseddin Sami'ye göre Kürtler ve Lorlar soyca birbirlerine çok yakın akraba olmalarına rağmen aralarında adeta kalın bir duvar var. Kimlik reddi yaşanıyor orada. Bir dakika ya, bu durum insanın doğasına dair çok tuhaf bir gerçeği yüzümüze vurmuyor mu? Freud'un o meşhur küçük farkların narsizmi dediği kavram tam olarak bu değil mi? Kesinlikle öyle. Çok yerinde bir tespit. Yani birbirine en çok benzeyen komşular aralarındaki o mikroskobik kültürel farkları devasa kimlik duvarlarına dönüştürüyorlar. Binlerce kilometre ötedeki Afganistan'daki aşirete bizden diyorsun ama her gün koyun otlattığın komşu tepeyle aranda resmen kan davasına varan bir inatlaşma var. İnsan kimliğinin genetikle değil de coğrafi aidiyet ve o inatlaşmayla inşa edildiğini 130 yıl öncesinden okumak gerçekten sarsıcı. Ve bu kimlik inşasının temelinde de doğrudan coğrafyanın kendisi yatıyor aslında. Neden komşu tepeyle inatlaşıyorsun? Çünkü kaynaklar çok kısıtlı. Doğanın ritmine uyuyoruz. Aynen öyle. Şemseddin Sami'nin coğrafya tasvirine baktığımızda insanların neden bu kadar sert ve sınırları korumaya yönelik bir kimlik geliştirdiklerini çok net anlıyoruz. Sadece Güneydoğu kısımları işte Şehrezor ve Süleymaniye tarafları daha düz ve tarıma elverişli. Geri kalan her yer sarp ve çıplak dağlar değil mi? Evet, yüksek dağlar, derin vadiler. Kışlar o kadar uzun ve o kadar sert geçiyor ki karlar aylarca kalkmıyor o bölgelerden. Coğrafya sadece bir arka plan değil yani burada. Bildiğin hikayenin ana karakteri. Tarım yapılamadığı için insanlar mecburen göçebeliğe, çobanlığa falan yöneliyorlar. Yaz gelince çadırları söküp sürülerle yaylalara çıkıyorlar. Ve doğaya olan bu bağımlılık hayatın her detayına sızmış durumda. Mesela yeme içme kültürlerine bile. Evet, metinde ilgimi çeken çok ufak ama acayip çarpıcı bir detay vardı. Şeker meselesi. Bugün marketten kolayca aldığımız şekeri onlar nasıl buluyor biliyor musun? O sarp dağlardaki bodur meşe ağaçlarının yapraklarından sızan bir özü topluyorlar. Kudret helvası diyorlar değil mi buna? Aynen, kudret elvası. Hayatta kalmak, çayına bir tat katmak için bile doğanın en ufak bir lütfuna, o meşe yaprağına muhtaçlar. Doğaya olan bu mecburiyetin en vurucu örneği de lojistik kısmında karşımıza çıkıyor aslında. Yazar diyor ki, bu devasa bölgede nakliye genellikle Dicle Nehri üzerinde yapılıyor. Hani şu kelek adı verilen sallar var ya, onlarla falan yapıyorlar herhalde. Evet, tam olarak onlarla. Ve sıkı dur, kış aylarında o dondurucu soğuklar bastırdığında ulaşım tam 3 ay boyunca tamamen duruyor. Sıfır hareket. Vay canına. Şunu gerçekten bir düşünelim. Bugün internet veya elektrik 3 saat kesilse hayat durdu diye resmen paniğe kapılıyoruz. Düşünsene, o 2,5 milyonluk ağın can damarı olan ticaret ve hareketlilik her yıl 3 ay boyunca doğa tarafından resmen fişten çekiliyor. Doğanın şalterini indirmesi gibi bir şey bu. Kesinlikle. Doğa sana diyor ki şimdi duracaksın. Ve duruyorlar. Bu izolasyon, bu aylarca süren dışa kapalılık hali, o insanların psikolojisini, karakterini ve en önemlisi dillerini inanılmaz derecede şekillendirmiş olmalı. Şekillendiriyor da zaten. Eğer büyük resme bakarsak, dil ve köken tartışmasına geldiğimizde, yazarın dönemin popüler teorilerinden epeyce ayrıştığını görüyoruz. Ne diyor peki kökenleri hakkında? Şemseddin Sami'nin tezine göre, bu sert coğrafyada yaşayan halk, Asuriler gibi Sami ırkından değil veya Turani olduğu düşünülen Medler kökenli de değiller. Yazar aslen doğudan yani Horasan ve Herat bölgelerinden göç etmiş Aryen, Hint-Avrupa kökenli bir halk olduklarını öne sürüyor. İranlılarla akraba olduklarını savunuyor. Ama metinde bölgenin Asuri ve Keldani kelimelerle dolu olduğunu da inkar etmiyor yazar. Bu noktada çok mantıklı bir açıklama getirmiş bence. Nasıl bir açıklama yapıyor? Yani diyor ki, komşundan bir tas çorba alır gibi binlerce yıl yan yana yaşadığın Asurilerden de kelime alıyorsun doğal olarak. Bu genetik bir akrabalık değil, tamamen kültürel bir sızma durumu.
Bunu İslamiyet'ten sonra Türklerin veya Farsların Arapçadan kelime ödünç almasına benzetiyor. Çok mantıklı bir sosyo-dil bilimsel analiz bu. Üstelik bunu kanıtlamak için ta M.Ö. 401 yılına Yunan komutan ve yazar Xenofon'a kadar gidiyor Şemseddin Sami. Bekle, ta milattan önceye mi? Xenofon orada ne görmüş? Xenofon'un Diyarbakır civarında karşılaştığı Kardux adında savaşçı bir halktan bahsediyor. Yazar, bu ismin Kürt kelimesinin Yunanca bozulmuş hali olduğundan kesinlikle emin. Doğrudan bu kökenden geldiklerini söylüyor. İnanılmaz tarihi bir derinlik bu. Ama dilin etimolojik kökeni bir yana, benim asıl ilgimi çeken şey o dilin fiziksel olarak nasıl sesletildiği oldu. Evet, coğrafya dili nasıl yansıyor meselesi değil mi? Yazar, yapı olarak Farsçaya veya eski Pehlevice'ye çok benzediğini söylüyor. Aynen, ama Farsçanın o zarif, yumuşak telaffuzuna karşılık, Kürtçenin tam da göçebe ve dağ hayatına yakışacak şekilde çok sert, kaba ve boğazdan çıkan harflerle dolu olduğunu söylüyor. İşte bu resmen bir sosyolojik şaheser. Dilin coğrafyaya göre evrimleşmesini anlatıyor yazar. Geniş, düz bir ovada, böyle saraylarda falan yaşayan bir halkın dili zamanla yumuşar, estetik bir hal alır. Ama sarp vadilerde, rüzgarın uğuldadığı tepelerde, yanındaki çobana sesini duyurmak zorundaysan, hayatta kalmak için sertleşmen gerekiyorsa, Dilinde o dağların yankısı gibi köşeli ve sert oluyor. Coğrafya gırtlak yapını bile değiştiriyor yani. aynen öyle. Fakat burada dilin o akademik gelişimiyle ilgili yazarın paylaştığı çok keskin, hatta biraz da acı bir ironi var. Evet, o kısımlar gerçekten düşündürücü. Bu kadar eski, coğrafyayla bu kadar bütünleşmiş bir dil, kendi aydınları tarafından bir kenara itiliyor. Neden itiliyor peki? Şemseddin Sami diyor ki, Kürt bilginler yüzyıllar boyunca ilmi eserlerini hep Arapça veya Farsça vermişler. Bu yüzden de kendi dillerinin gramer kurallarını, sözlük yapısını ihmal etmişler. Sonunda ne oluyor biliyor musun? Hazırlayıp gramer yapısını onlar kağıda döküyor. Çok acı verici bir kültürel yabancılaşma örneği bu aslında. Yani içinden çıktığın coğrafyanın dilini edebi bulmuyorsun, sarayın ve akademinin dili olan o Arapçaya falan yöneliyorsun, kendi hikayeni yazmayı reddediyorsun, gelip dışarıdan bir göz senin hikayeni belgeliyor. Tabii yazar burada hakkını yemiyor. Kürtçe yazılmış edebi eserler ve şiirler de var diyor. Ama genel eğilimin bu yönde olduğunu belirtiyor. Peki tüm bu resimde inanç yapısı hikayenin neresinde duruyor sence? İnanç çok kritik bir yerde duruyor çünkü yazar, halkın ezici bir çoğunluğunun Müslüman ve Sünni Şafii mezhebinden olduğunu vurguluyor. İçlerinde sadece 50.000 civarında Yezidi ve çok az sayıda Kızılbaş bulunduğunu da aktarıyor. Nasturi ve Kerdanilerin ise tamamen farklı bir soydan olduğunu da özellikle netleştiriyor orada. Bir de yazar, Farsça Şehname'de Kürt kelimesinin yiğit kahraman anlamında geldiğini hatırlatarak bu halkın ne kadar savaşçı bir doğası olduğunu anlatıyor. Din de aslında bu savaşçı doğayı belirli kalıplara sokan temel unsur oluyor zamanla. Yalnız şu an aklıma devasa bir paradoks takıldı. Dağların şekillendirdiği, ta Xenofon zamanından beri o bölgede olan, nüfusu 2,5 milyona ulaşan, savaşçı ve kahraman sıfatıyla anılan bir halk var elimizde. Evet. Peki nasıl oluyor da binlerce yıllık tarihleri boyunca bu devasa coğrafyayı birleştirip sırf soy temeline dayalı tek bir büyük imparatorluk kuramıyorlar? Neden sürekli imparatorlukların satranç tahtasında bir coğrafya olarak kalıyorlar? Aslında bu sorunun cevabı az önce uzun uzun konuştuğumuz coğrafyanın ta kendisinde gizli. Dağlar insanları izole ediyor. Her aşiret kendi vadisinde, kendi o ulaşılmaz tepesinde küçük krallığını kuruyor. Göçebe ruhu merkezi bir otoriteye karşı çıkıyor yani. Kesinlikle. Merkezi bir otoriteye itaat etmek dağlı ruhuna terstir. Tarihe baktığımızda bölgenin hep bir geçiş alanı olduğunu görüyoruz. Asuriler, Medler, İskender'in orduları, sonra Sasaniler ve ardından İslam ordularının Kadisiye zaferiyle o bölgeye gelişi. Bir ara küçük kalelerde beylikler kuruyorlar ama değil mi? Abbasiler zayıfladığında falan. Evet, Musul ve Diyarbakır çevresinde küçük beylikler kuruyorlar. Ama o beylikleri hiçbir zaman tek bir devlet çatısı altında birleştirmeyi, bir soy temelinde büyütmeyi düşünmüyorlar. Ve sanırım bu parçalanmışlık halinin en dramatik örneği de metindeki şu Selahaddin Eyyubi detayı. Yazarın bu konuya değinmesi çok kritik bence. Kesinlikle.
Tarihin en büyük liderlerinden biri sonuçta. Düşünsene, kendi içlerinden çıkmış, dünya tarihini kökünden değiştirmiş vizyoner bir lider. Gidiyor, Mısır'da, Şam'da, Halep'te, Yemen'e kadar uzanan topraklarda inanılmaz bir imparatorluk kuruyor. Ama asıl ironi nerede biliyor musun? O kurduğu imparatorluk kendi ana yurdunu kapsamıyor değil mi? Aynen öyle. Kurduğu devasa Eyyubi İmparatorluğu'nun sınırları, o asıl armut biçimli Kürdistan coğrafyasının dışında kalıyor. Kendi memleketi o merkezi yönetime dahil olamıyor, tarihin cilvesi dedikleri tam olarak bu olsa gerek. Çünkü Selahaddin Eyyubi de bir imparatorluk kurmak, o devasa yapıyı yönetmek için mecburen dağların dışına, yani Mısır'ın, Suriye'nin o geniş düzlüklerine inmek zorundaydı. O dönemin lojistiğiyle sarp dağlık bir coğrafyayı tek bir merkezden yönetmek, hani tüm o bağımsız aşiretleri bir arada tutmak neredeyse imkansız. Sonrasında zaten Moğol istilaları, işte Türkmen aşiretlerinin bölgeye gelişi, Timur'un seferleri ve Safevilerin yükselişiyle bu feodal parçalanmışlık yüzyıllar boyu devam ediyor. Ta ki Orta Doğu'nun bugünkü haritasını, o genetiğini kodlayan büyük kırılmaya kadar. Yani Yavuz Sultan Selim'in Doğu Seferi'ne kadar. Bu kısım gerçekten tüyler ürpertici. Çünkü bugün haberlerde izlediğimiz o sınırların neden tam da oradan geçtiğini açıklıyor bize. Evet, 16. yüzyılın başlarına gidiyoruz şimdi. Osmanlı İmparatorluğu'yla Safevi Devleti arasında devasa, kanlı bir güç mücadelesi var ortada. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'in üzerine yürürken bölgedeki o dağınık Kürt aşiretleri ve beyleri çok stratejik bir karar veriyorlar. Osmanlı tarafına geçiyorlar. Evet ve Şemseddin Sami bu kararın arkasındaki iki temel faktörü çok açık yazıyor. Birincisi, meşhur Osmanlı diplomatı İdris-i Bitlisi'nin bölgedeki aşiretleri ikna etmedeki o inanılmaz becerisi. Ama ikincisi ve bence asıl can alıcı olanı mezhep birliği. Ama neden? Şunu anlamaya çalışıyorum. Neden aynı dili konuştuğun, aynı Sarp dağlarda yüzyıllardır yan yana yaşadığın, tüm kültürünü paylaştığın komşunla birleşmek varken, gidip sana İstanbul'dan gelen bir padişahın otoritesini sırf mezhep için kabul ediyorsun? Etnik kimlik o dönemde neden bu kadar kolay geri plana düşüyor? Çünkü 16. yüzyılda insanların zihin dünyasında ulus veya etnik köken gibi kavramlar bugünkü gibi işlemiyordu. O çağda senin en üst kimliğin, hayata bakış açın, inancındı, mezhebindi. Din faktörü her şeyin üzerindeydi yani. Kesinlikle. Şemseddin Sami'nin de vurguladığı gibi bu aşiretlerin Sünni Şafii olmaları çok belirleyiciydi. Şii Safevi yönetimi altında yaşamaktansa Sünni Osmanlı halifesinin çatısı altına girmeyi onlar için çok daha cazip kıldı bu durum. Din, etnik bağdan çok daha güçlü bir birleştirici roldeydi. Kendi rızalarıyla Osmanlı safına katıldılar. Ve bu tarihi tercih o coğrafyayı tam ortasından ikiye böldü değil mi? Osmanlı'ya katılanlar sınırın bu tarafında kaldı, mezhep olarak Sünni olmalarına rağmen o günkü siyasi konjonktürde İran tarafında kalanlar ise çizginin öteki tarafında. Maalesef öyle oldu. Yazar diyor ki, doğuda kalanlar o mezhep farklılığı yüzünden İranlılarla sürekli bir çatışma, bir karşılıklı nefret içinde olsalar da o yönetimin altında yaşamaya mecbur kaldılar. İşte o gün inanç üzerinden yapılan o siyasi tercih, bugün o modern haritalarda gördüğümüz Türkiye, Irak ve İran sınırının temellerini attı resmen. Sınırları sadece o nehirler çizmemiş, insanların ruhani inançları da haritaya çok ama çok kalın bir çizgi çekmiş. Tüm bunlar ne anlama geliyor diye sorarsak aslında cevap çok net. İmparatorlukların o büyük satranç oyununda insanların dini inançlarının, dağlık coğrafyanın getirdiği izolasyonun ve diplomatik hamlelerin birbiriyle nasıl ayrılamaz bir şekilde iç içe geçtiğini görüyoruz. 1896 tarihli bu ansiklopedi maddesi bize siyasi sınırların ne kadar organik ve tesadüfi değişkenlere bağlı olduğunu hatırlatıyor. Pekala, bugün gerçekten çok derinlere indik. Şemseddin Sami'nin ansiklopedisinin o eski sayfalarından çıkarak bir coğrafyanın tam bir anatomisini masaya yatırdık. Haritada kesin çizgilerle ayrılamayan o armut biçimli alanda kışın nehirleri donduran sert iklimin insanları nasıl birleştirdiğini gördük. Şekerlerini meşe ağacı yapraklarından süzülen kudret helvasından alan insanların o zorlu hayatta kalma mücadelesini konuştuk. Dağların o hırçın rüzgarında boğazdan çıkacak kadar sertleşen dillerini,
Lor'la yan yana yaşayıp araya çektikleri o garip kimlik duvarını. Selahaddin Eyyubi'nin uzaklara kurup kendi evini dışarıda bıraktığı o imparatorluğunu, Ve nihayetinde 16. yüzyılda mezhebin etnik kimliği yenerek bugün bile kullandığımız o sınırları nasıl belirlediğini konuştuk. bence bu derin dalışın bize kattığı en büyük değer şu oldu. Bugün haber kanallarını açtığımızda sürekli duyduğumuz o bölgeleri sadece anlık siyasi krizlerle okumam çok yüzeysel bir yaklaşım. Eğer bu coğrafyaların kaderini yüzyıllar önceki demografik hareketlerin, o sert kışların ve inançların belirlediğini kavrarsak, dünyayı çok daha boyutlu bir perspektiften anlarız. Ve tam da bu derin perspektiften yola çıkarak bugün bu bölümü kapatırken doğrudan sana seslenmek istiyorum. Evet, dinlerken muhtemelen tüm bu 130 yıllık hatta binlerce yıllık hikayeyi zihninde canlandırdın. Peki şimdi şunu bir düşün. Diyelim ki takvimler 2150 yılını gösteriyor. 130 yıl sonraki bir tarihçi, tıpkı Şemseddin Sami'nin yaptığı gibi senin bugün yaşadığın kültürü, ülkene veya o mahalle çatışmalarına çektiğin sınırları, sıkı sıkıya bağlı olduğun kimliğini alıp bir ansiklopedi maddesi olarak yazmaya kalksa, acaba senin gerçeğinin tam olarak ne kadarını yakalayabilirdi? Belki de bugün haritalara o kalın kalemlerle çizdiğimiz, uğruna ömrümüzü tükettiğimiz o keskin sınırlar, geleceğin tarihçileri için sadece sürekli şekil değiştiren, rüzgara göre yön bulan, yaşayan organik bir bulut gibi görünecek. Acaba senin kendi kişisel hikayen, bugün hangi sert dağların veya kışın akmayan hangi nehirlerin görünmez ritmiyle yazılıyor? Zaman ayırıp bu zihinsel kazıda bize eşlik ettiğin, o tozlu sayfaların arasındaki insanlık hallerini bizimle birlikte yeniden düşündüğün için teşekkürler. Merak etmeye ve sınırların ötesine bakmaya devam et. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere.